Bitcoin'in rengi neden sarı, neden mavi, yeşil ya da pembe değil? Bunu hiç merak ettiniz mi? Bu hafta sizlere Bitcoin'in hiç bilinmeyen hikayesinden bahsedeceğim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen konuya giriş yapalım. Yıl 2008. Dünyanın ekonomik krizde çalkalandığı bir yıldı. Neredeyse her şeyin değeri düşerken altın o zamanın en yüksek seviyesine gelmişti. Yani kaos ortamında tek ayakta duran birim altın olmuştu. Dark Web'ten bir grup yazılımcı, ki bu yazılımcıların 4 kişi olduğu teorik olarak söylenmekte, bu arada Dark Web'i kısaca özetlemek gerekirse Tor adı verilen özel tarayıcılarla girilebilen, özgür bilgi paylaşımı ve sansürden kaçış gibi amaçları olan ve aynı zamanda pek çok yasa dışı faaliyetler için kullanılan internetin karanlık yüzü olarak tanımlayabiliriz. Neyse, yazılımcılarımıza geri dönelim. Bu 4 yazılımcı merkeziyetçi para birimlerine isyan adı altında altını örnek alarak, evet yanlış duymadınız, altına örnek alarak, neden altın derseniz kaos ortamlarında bile ayakta kalması ve ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanmasını örnek alarak diyelim, dijital bir para birimi yapma fikrini düşündüler ve Bitcoin'i icat ettiler. Rengini ve aslında fikrini altından aldı diyebiliriz. Rengi o sebeple sarı. Bitcoin zaten anlam olarak da dijital madeni para anlamına gelmekte. Şekline bakarsak da zaten madeni para simgesine sahip. Bitcoin dolaşıma ilk çıktığında 1 dolar yaklaşık 1.3 Bitcoin'di. Yani 1 dolardan bile az değeriyle o dönem sudan ucuzmuş. O dönem 1000 tane filan almış olsam, ki 1000 TL civarı filandı, şu dönem bu yayını Prom'la birlikte tropik bir adadan yapıyor olurdum. Açıkçası o dönem gözümün önüne çoğu zaman gelmesine rağmen ne yazık ki almayı hiç denemedim. İşte neden zengin olamayacağımın cevabı da Bitcoin'dir. Bu acıklı hikayemi bir kenara bırakalım bence. Satoshi Nakamoto olarak bildiğimiz ama aslında kendi kimliklerini gizlemek için kullandıkları bu nick'e sahip bu 4 kişiye ne oldu? Neden ortaya çıkıp bu ünün keyfini sürmüyor? Bu konuyla ilgili 2 tane teori mevcut. Öncelikle bu buluşun ardından hepsinin ya da birçoğunun öldürüldüğü ve hayatta kalanların da ortadan kaybolduğu. İkinci teori de ilk teorinin olmaması için Satoshi Nakamoto adını ortaya atarak bilinmeyen bir yerde ve konumda icatlarının keyfini sürdükleri yönünde. Ne olursa olsun cidden büyük iş yapmışlar. Bitcoin'i aslında özel yapan şeylerden biri de hepinizin bildiği gibi takip edilemez bir para birimi olması. Bunun tabii iyi noktaları olduğu gibi kötü niyetle kullanmak isteyen insanlar da oldu ve olmaya da devam edecektir. Bitcoin'de her 4 senede bir blok ödülleri yarılanıyor. Bu şu anlama geliyor: zor ulaşılan bir şeyin malum değeri artar. Bu 4 yıllık döngünün en sonuncusu 2021 yılında bitti. Bitcoin geçtiğimiz sene 66 bin dolar seviyesini gördü. Çoğu insan bu döngüyü gerçekçi kabul etmese de Bitcoin'in yükselmesi ya da düşmesi için bahaneler gerekiyor. Bu döngü de güzel bir bahane bence. Örneğin Çin kripto madenciliği yasakladığı haberi birden bir geliyor, pat birden kırmızı çizgi oluyor. Yani aşağı düşüyor. Sonra çok ünlü bir milyarder araçlarını Bitcoin'le satacağını söylüyor, birden roketliyor. Sanırım merkeziyetsiz olmasının en büyük dezavantajı da bu. Yani manipülasyona çok açık. Bitcoin ile ilgili sizlere ufak tefek bilgiler vermeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Haftaya yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Eğer konuyu beğendiyseniz hemen sol alt köşede abone ol adında çok güzel bir buton var. Butonu tıklayarak ileriki videolarımdan yine haberiniz olabilir. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.